Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar tabii bazen böyle elde olmayan sebeplerden dolayı çalışma aralarımız yani video aralarımız biraz uzun oluyor ama uzun bir aradan sonra yine karşınızda olmaktan da son derece mutluyum değerli kardeşlerim. Arkadaşlar bugün federasyonumuzla alakalı e, sohbet etmek istiyorum ama öncelikle bu sezon dereceli şampiyonadaki sonucumu da sizlerle paylaşarak videoya başlamak istedim. Ha bu arada videonun başında hemen şunu hatırlatmak isterim. Lütfen sizler de federasyonunuzla alakalı durumunuzu, federasyonunuzun pozisyonuyla alakalı şartları, durumu yorumlara yazarsanız da çok sevinirim. Hemen videonun başında söylemiş olayım. Şimdi dereceli şampiyonada ki sonucu gösterdikten sonra hemen geçiyoruz federasyonlara. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz her böyle federasyon sohbetlerinde yani federasyonla ilgili konuşmamda şunu söylemişimdir. Tabii ki tırnak içinde söylüyorum. İyi bir aktif bir federasyondaysanız, uyumlu güzel bir federasyondaysanız, tabii bulunduğunuz yere göre, alacağınız haftalık başarılara göre token alma şansını bir tarafa koyalım. O cepte bir kalsın arkadaşlar. Şimdi çoğu menajer arkadaşlarım bana şunu söylüyor. Abi diyorlar aslında biz bunu özellikle e, federasyon için oynuyoruz bu oyunu. Yani federasyon maçları için daha çok zevk alıyoruz ve orada beraber hareket etmenin daha güzel hazzını yaşıyoruz diyorlar ki ben de buna çok katılıyorum. Esas aslında benim söylemek istediğim daha evvel de söylemişimdir muhtemelen de federasyonda iyi bir federasyondaysanız, iyi derken yani bulunduğunuz yer olarak demiyorum. Aktif iyi bir topluluk içindeyseniz, tırnak içinde e, beraber bir şeyler yapmanın, beraber başarı ya da başarısızlığı bölüşmenin büyük bir hazzını yaşarsınız değerli arkadaşlar. Şimdi tabii ki biz de bu sezon yine Elmas Ligi'ndeyiz. Şöyle söyleyeyim. Çok değerli. Tabi buna tek tek söylemeyeceğim. Sizler vaktinizi de almak istemiyorum. Çok kıymetli kardeşlerimle beraber federasyonumuza devam ediyoruz. Şöyle bir federasyonumuzdan bir genel bir bakış yapalım. Evet, Elmas Ligi'nde olduğumuzu söylemiş idim. Değerli arkadaşlar. Şimdi tabii son hafta maçları oynanacak. Son hafta alınacak puanlar, puan durumları, tek takımdan gelecek puanlar, diğer federasyonların durumlarına göre son hafta tabii ki şekil kazanacak ama biz uzun süredir Elmas'ta olduğumuz için yine hedefimiz bizim için Elmas arkadaşlar. Yani federasyon üyesi arkadaşlarımın da ortak e, görüşü bu. Şu anda an itibarı söylüyorum. Tabii üçüncü hafta bitti. Son hafta maçları ayrı tutarak konuşuyorum. Biraz böyle düşme alanına doğru yakın duruyoruz ama inşallah son hafta alacağımız başarılarla da bir şekilde bunu telafi edeceğiz diye düşünüyorum. Şu anda aşağı yukarı alt sıralara e, daha yakın durduğumuzu söyleyebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi üst sıraya biraz uzağız an itibariyle ama şimdi arkadaşlar şunu da yeri gelmişken belirtmek istiyorum. Drop ballar sayesinde biliyorsunuz artık her takım kendi salt gücünün çok çok yükseğine ulaşabiliyor. Ha, ben bunu olumlu bulan taraftarın baştan beri de söylüyorum arkadaşlar. Yoksa e, olumsuz bulanlar da vardır muhakkak ama ben olumlu bulanlar tarafındayım. Şimdi dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman e, altın, gümüş, bronz bunları bir ayırıyorum. Bir tarafa ayırıyorum. Özellikle platinden başlamak üzere diyorum. Platinde de zorlu rakipler çıkıyor ama en iyilerle elmas arasında
çok çok büyük bir makas farkı yok. Rakiplerin açısından söylüyorum. Rakip federasyonların çıkması açısından söylüyorum. Çünkü dolayısıyla elmas en iyilerin bir altı baş altı olduğu için dolayısıyla oradan düşenler oluyor, şey yapanlar oluyor, federasyon olarak düşenler oluyor. Dolayısıyla oradan da çok kuvvetli rakiplerin karşınıza çıkma olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla dedim ya biraz evvel drop ball'lar sayesinde takımlar anormal derecede güçlere ulaşabiliyorlar. Normal şartta ulaşamayacakları güçlere ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla artık en iyiler elma satar, en iyiler muhakkak en iyiler de yani onu ayrı bir yana koyalım. Onun da hakkını teslim edelim o grubun. Ama elmasta en iyilerden sonra en kuvvetli rakiplerin çıktığı bir bölüm diyebilirim. Platin için evet platinde de çıkabiliyor. Yani bu şu alev yanan 3 yerde aşağı yukarı pek bir fark yok. Onun dışında altınlar, gümüşler ve bronzlar zaten onlar biraz daha altta kalıyor değerli arkadaşlar. Şimdi bunu da paylaştıktan sonra dolayısıyla tek takım olayına da geliyorum. Tek takımda zaten yine videomun başında söylemiş olduğum gibi beraber hareket etmenin, beraber oyuncu vererek orada bir şeyleri paylaşmanın, başarıya da başarısızlığı bölüşmenin güzel bir noktası olduğunu söyleyebiliyorum. Federasyon yolunu zaten tamamladık değerli arkadaşlar. Şimdi üçüncü hafta itibariyle turnuvada durumumuz da bu. Yani evet buradan da e, maçlara bakabiliriz. Bütün arkadaşlarım büyük bir özveriyle ellerine ve emeklerine sağlık diyorum. Dolayısıyla herkes gücü nispetinde federasyona katkı vermeye çalışıyor. Dolayısıyla e, herkesin eline emeğine sağlık. E, Üçüncü haftayı da ikinci sırada bitirdiğimizi de ifade etmek isterim değerli kardeşlerim. Dolayısıyla federasyonlar konusunda anlık olarak yani an itibari durumumuzu şöyle bir sizlere geçmek istedim. Bunun dışında aklıma gelen bir şey var mı? Tek takımı söyledik zaten. Tek takımla alakalı. Ha, bu arada bu sezon biliyorsunuz birlik turnuvası geldi. Ya orada bile bir planlama içinde bir planlı şekilde beraber hareket etmenin ve şeyin beraber strateji yapmanın hazzını yaşadık. Şu anda onu da göstereyim. Bütün aşamaları hep birlikte geçtiğimizi de söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Arkadaşlar kartlarla ilgili hala daha sorular geliyor. İnşallah onunla bir ara biliyorsunuz çok fazla üst üste çalışmalarımız olmuştu. Karşınıza çıkmıştım. Onunla ilgili biraz daha zaman geçmesini bekliyorum. Belki o ikinci sezonunda onunla ilgili bir çalışma yapabilirim ama planlarım da var. Anlık durumumuzla sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka çalışmamızda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.